Herkese tekrardan merhabalar. Bu videoyu birazcık geç bir saatte çekiyorum. Umarım çok da uzak olmayan sokaktaki düğün müziği size gelmiyordu. Çünkü bana geliyor ama bir şekilde toplamaya çalışacağım. Bu videoyu siz MUN videosunun altında yazmıştınız. Hani nasıl İngilizce konuşmayı öğrendin şeklinde. Bunu dedim ki sizlere biraz açıklayayım. Hem daha farklı konulara da değinmemi isterseniz yine yorumlara bekliyorum. Çünkü siz neleri isterseniz onlara göre hareket etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Aynı zamanda size farklı bir haberle de geldim. Birazcık da ondan bahsedeceğim. Bu videoyu hani İngilizceyi nasıl konuşmayı öğrendim videosunu sadece Türkçe çekmek istemedim açıkçası. İngilizce ile Türkçeyi karma yapayım dedim. Büyük bir ihtimalle bu gece hiç uyuyamayacağım edit yapmakla uğraşacağım için. Editi çok yüksek ve uzun sürmeyecektir. Ama isterseniz, yani bununla uğraşıyor olacağım en azından. Altyazılar kısmında eğer becerebildiysem hem Türkçe hem İngilizce altyazıları bulabiliyor olmanız lazım. Videoyu hem Türkçe hem İngilizce karışık bir şekilde çekeyim dedim. Girişini Türkçe anlatayım. Size anlatacağım asıl olayı da Türkçe anlatayım ama ortadaki işte benim böyle hayat hikayesi modunda İngilizceyi nasıl öğrendiğim kısmında dedim ki sizlere İngilizce anlatayım. Ki İngilizceyi nasıl öğrendim videosunda bir İngilizce bir şeyler olsun. Bu arada sonuçlarınız ne geldi? Ben bunu sormadan edemeyeceğim. Birkaç kişi yazdı sadece ama ben sonuçları çok merak ediyorum. Eğer sonuçlarınızı paylaşmak istiyorsanız aşağıya bekliyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum, hani uzun süredir böyle aşağıya yazan kişiler vardı. Ben artık onları isimden tanımaya başlamıştım yorumlarda. Kimseden ama çıt çıkmadı. Direkt böyle bir video atmadığım için mi gelmediniz mi anlamadım. Eğer paylaşmak istiyorsanız sonuçlarınızı aşağıya bekliyorum. Ve başka diyeceğim bir şey olmadı herhalde. O yüzden başlıyorum. İngilizceye geçiş yapıyoruz şu an. Bu arada hani videoyu hem İngilizce hem Türkçe çekeceğim için İngilizcelerde yanlışlarım doğal olarak olabilir. Hani artık o İngilizce'deki yanlışları takma olayını geçtim. Benim takip ettiğim, sizin de isterseniz takip etmenizi isteyeceğim bir YouTuber var. Kendisinin kanalı Berk MD şeklinde alınıyor. Onun da kanalını yapabiliyorsam şuralara bırakmış olurum. Berk abi bir videosunda, ki dillerle çok ilgili 7 tane dil biliyor galiba yanlış hatırlamıyorsam, hani videosunda demişti birisi gelince Türkiye'ye ben istiyor köfte deyince anlamıyor muyuz? Yani o yüzden gramer anlamında veya herhangi bir anlamda yanlışım olursa lütfen kusura bakmayın, kulaklarınız çok tırmalanmaz umarım deyip bir şekilde İngilizceye başlıyorum. So as you can understand from my speaking and the level that I speak and the previous videos that I spoke in English, my vocabulary isn't that good. It is just full of basic words and my grammar is just so basic. I do have so many mistakes and I still make mistakes and I really don't like textbooks at all. So I try not to make mistakes and I don't study to learn the grammar either. So the thing that I'm trying to say is if you don't know so many words or if your grammar isn't that good at all, you don't need to have all those stuff to speak in English. If you just go with the flow and if you practice a bit, not so much, for your speaking skills, I'm sure that you can improve your speaking skills. So what had happened in my life which made me speak like that? I mean, I'm not, of course I'm not saying that my English level is the best or I'm not speaking so good at all. As you can understand, I do have so many mistakes, and the previous video that I recorded, which was about MUN, I had so many grammar mistakes and I kinda tried to correct it by adding subtitles, but it was made, so it was okay. So the question is, how can I speak English fluently? I mean, I'm sure, yeah, there are so many people who speak better than me, so I really shouldn't care about it. So anyways, that is the question. So if we think about my past, I guess before the 7th grade, I had no idea what I was doing. I was on my 6th grade. So on my 7th grade, I remember that I started to watch all of my YouTube videos in English. And there were so many YouTube channels which I was following and those people were speaking in English and I kinda started to take English in my life. This is the actual point, I guess, to take a language in your life, to speak fluently. But
I remember that on my 8th grade, as you know, we generally, or most of the students in Turkey generally, study for the high school entrance exam, and I was studying for the high school entrance exam too. And as I remember, my English wasn't that fluent at all. So after I got in the high school that I wanted and I registered to the high school and etc., I started to go to a course which was British Town at that time. I guess its name changed, I'm not sure. So it is just a normal course in my city, and I started to going there, and I started to have those normal lessons that we were having, the vocabulary and the grammar part, and we were reading and we were writing and all those stuff. And I was constantly attending speaking lessons, which was divided to levels, to A1, A2, B1, B2 and C1. As you know, there isn't a C2 for us if you're not a native speaker. So I was constantly going there, and I was attending all the speaking lessons that I could, which was included, I guess, A2, B1 and B2, and yeah, that was all. I didn't attend C1 lessons. And at that time I started to think in English, so in those lessons I was trying my best to answer the questions that our teachers asked, but at that time I'm not sure. I guess my mom thought that it wouldn't be enough for me to just go there, and she wanted me to try new stuff, and I have no idea where she learned that, but I started a new course which kind of changed my life. I mean, if I am speaking like that confidently in front of a camera, and if I'm posting this video to YouTube, even though I have so many mistakes, and you know, if I'm speaking freely here in front of you right now, I guess I owe a thanks to them, because I'm really confident in my English speaking skills like I do feel in Turkish speaking skills of mine. By the way, I still have lessons of this course even right now, to not to forget how to speak in English fluently, and I really love the fact that I can think in English. I mean, I'm not thinking in Turkish and translating it into English and saying that to you. I'm just thinking in English and I'm just saying whatever I want to say. I really need to thank them here in front of you, and I have a good offer for you. And we're switching back to Turkish. Bu söylediğim kursun bu arada adı Konuşarak Öğrendi. Annem nereden buldu dediğim gibi videoda hiçbir haberim yok. Unuttum yani, belki o zaman vardır. Ama annem dedi ki bak, Helen Konuşarak Öğrendiği bir ders varmış ki ben bunu o dönem istemedim. Çünkü hani onlar sınav yapacak, ben sınav sevmiyorum, artık bıkmış vaziyetteyim. Ben böyle bir korktum, dedim yok almayayım, teşekkür ederim. Ama annem yine beni zorla bir şekilde bu kurslara başlattı. Bu Konuşarak Öğren kursuna ilk başladığımda işte 8'in yazındaydım. Ve yanlış hatırlamıyorsam Teacher Jefferson vardı o zaman. Teacher Jefferson'la bir şekilde başladım. Ben Konuşarak Öğren'le şu an 5. senemi yaşıyorum. Ve hatırladığım kadarıyla Jefferson, yani Teacher Jefferson'la konuşurken gerçekten İngilizcem iyi değildi. Konuşarak Öğren'e başladığımda öncelikle beni bir sınava tabi tuttular. Bir tane hoca dediler ki şu saatte seni arayacak, seninle bir tane speaking level test yapacaksınız. Dedim ki tamam, hani zaten tamam demiyorum orada, tabii hayır ben istemiyorum modundayım, ama tamam dediğimi farz ettik. Tamam diyorum, hadi yapalım. Hocalar beni arıyor, işte speaking level testim oluyorum. Diyorlar ki bu level'dan başlayacağız. Bana İngilizce kitabım geliyor. İngilizce kitabımızın, hani ilk başladığım İngilizce kitabımda her gün böyle kelimeler vardı. Bazılarını bilmiyordum, bazılarını biliyordum. Böyle bir 10-15 tane kelime veriliyordu. Bu 10-15 kelimeyi benim ders içerisinde kullanmam bekleniyordu. Her gün dersin kitabını çıktı alıyordum ben. O 10-15 kelimenin anlamlarına bakıyordum. Bu arada anlam bakmak istiyorsanız ve İngilizceniz yeterliyse bence İngilizce anlam bakmak sizi daha da geliştirecektir. Onu da laf arasında söyleyeyim. 10-15 kelimenin anlamlarına bakıyordum. Olabildiğince, elimden geldiğince
konuşma anında da bu kelimeleri cümlelerin içine koyuyordum. Aynı zamanda hani bu kitap diyelim, kitabın şurasında da okunması gereken bir paragraf vardı. Hoca derse girince biraz işte günün nasıl geçti, bugün ne yaptın veya işte yarın için planları nedir konuşmalarını, yani günlük konuşmalardan sonra da hoca benim bu kısmı okumamı istiyordu. Yani bir yandan bana vocabulary veriyorlardı, bir yandan oradaki benim reading skill'lerimi görüyorlardı ve geliştirmem için bana sesli bir şekilde okutuyorlardı. Aynı zamanda hocayla konuştuğum için speaking yapıyordum. Onun üzerine bir de hoca dersin sonunda, benim derslerim 20 dakikalık, isterseniz daha da kısa ve daha uzunları da var. 20 dakikanın sonunda da hoca benim yanlış telaffuz ettiğim kelimelerin doğru telaffuzunu ve yanlış bir şekilde kullandığım gramer kurallarını bana söylüyordu. Hani bu böyle değil, böyle söylenecek. Bu böyle 4 sene boyunca devam etti. 4-5 sene boyunca. Hala dediğim gibi devam ediyorum. Çünkü İngilizcemin durduğunu hissettiğim anda strese giriyorum. Şu anki konuştuğum program çok farklı bir durumda. Ben önce bu başlangıç kitabını dediğim bayağı kalın bir kitap şu an o. Başlangıç kitabını bitirmiştim. Hani orada başta işte komşularınızdan konuşuyorsunuz. Herhangi böyle konular, hani dev gibi bir konu yığını var. Oradan konular konuşuyorsunuz. Her gün size kitapta farklı bir konu geliyor ve onun hakkında konuşuyorsunuz. Kitabım bitince programım bitmiş oldu doğal olarak ama ben devam etmek istiyordum. Bu MUN zamanında bir de bunun presentation konulu bir sunum dersi vardı. Dedim ki o zaman ben bu sunum dersini alayım. İngilizce olarak nasıl sunum yapacağımı öğreneceğim. Bunun da kitabı evde şu an var. Bu kitapta hani MUN'de bu sunum yapabildim mi? Hayır, çünkü orada çok böyle sunum yapabileceğimiz bir ortam yok. Hani daha fazla kendimizi ya da söyleyeceklerimizi sunuyoruz. Böyle internet üzerinden bağlanıp güzel bir sunum yapabileceğimiz bir ortam yok. Ama kitabı şu an bir gözden geçirsem, bir daha derste hatırlayıp şu an İngilizce bir şekilde rahatlıkla sunum yapabilir miyim? Bence yapabilirim. Hatta bunu bir ara denemeliyim. Şu anda aldığım kurslar da çok daha farklı. Yani birazcık daha üst düzey diyebilirim şu andaki aldığım dersler. Böyle hani komşular hakkında konuşmak yerine daha fazla günlük hayattan olan ve insanların merak etmediği şeyler hakkında konuşuyoruz. Mesela geçen haftaki konularından bir tanesi İlk kağıt yapımıydı. Hani ilk kağıt yapımını ben hiç merak etmemiştim. Kim yapmış, nereden bulmuş, hangi maddeleri birbirine karıştırmış. Paragrafı yine aynı şekilde okuyorum. Böyle böyleymiş. Ondan sonra devam ediyoruz. Hani öğretmenim sorular soruyor. Ben cevap vermeye çalışıyorum ve ondan sonra da beni düzeltiyor şeklinde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam evet, geçen sene fizyoloji dersinde kan konusunu işledik. Doğal olarak hani işlememiz gereken konulardan. Kan konusunu bitirdik. Ben yine İngilizce derslerime devam ediyorum. Bir de baktım konu kan. Dedim ah tamam, tam bana göre. Bu arada hani böyle kan dediğimizde de kan nasıldır hayatımızda şeklinde değil de daha fazla bilinmesi gereken o bizim fizyoloji dersinde gördüğümüz konular. Hani oranları, ne yapılırları, mesela aynı şekilde embriyoloji dersinde gördüğümüz bebek gelişimi de, yani embriyo gelişimi, fetüs gelişimi şeklindeki şeyler de İngilizce olarak konuşmam bekleniyordu. Derslerden önce hazırlık ne klasik yapmam gerekiyor. Bakıyorum işte nelermiş, ben kan dersinde bildiğimiz, fizyolojide öğrendiğim şeyleri İngilizce dersinde anlatmaya başladım. Bayağı da eğlenceli geçtiğini fark ettim. Çünkü hani bilmediğim birçok şeyi öğreniyorum. Çok rastgele ülkelerin savaşlarının konu oluyor. Diyorum haberim yok böyle bir savaşın olduğunda. Hadi bir araştıralım moduna giriyorum. Size bu arada farklı bir öneriyle de geldim. Konuşarak Öğren'den size çok güzel bir kod aldım. Kullanabileceğiniz. O kodu kullanarak, bu arada galiba açıklamalar kısmında size şu an bırakmadıysam da bir hafta içinde kesin bırakıyor olacağım. Linkler de bırakacağım. Konuşarak Öğren sitesine girebilin, oradan fiyat öğrenebilin, kodları girebilin diye aşağıya bu hafta veya olmadı hafta içerisinde hani yenilerseniz çarşambaya kadar bırakmış olurum. Linkler bırakıyor olacağım. Kodu da HLN10 şeklinde yazarak %10 indirim alabiliyorsunuz siz de. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bir yandan da hani madem böyle bir şey yapıyorum, sizlere de bir kod getirmek istedim. Aranızda belki programı düşünecek olanlar vardır ki çok uzun süreli programlar oluyor. Böyle 9 aylık, 12 aylık bazen programlar oluyor. Direkt böyle bir senelik İngilizce konuşuyor moduna giriyorsunuz. Doğal olarak her gün bu şekilde 20 dakika
yani 9 ay boyunca konuşulduğu düşünülürse gerçekten büyük bir zaman oluyor ve bir süre sonra İngilizce konuşmaya alışıyoruz. Dediğim gibi videoda eğer şu an sizlerin karşısında yanlışlarımdan korkmadan burada kendim İngilizceme güvenerek sizlerle konuşuyorsam gerçekten burada konuşarak öğrenin çok büyük bir katkısı var. Hani kaç tane hoca değiştirdim ben de bilmiyorum. Teacher Jefferson, artık adamı emekli ettim. Adam gitti. Ben hala kursuma devam ettim. Çok hoca değiştirdim. Çok fazla hoca geldi. Çok fazla hoca gitti. Bazı hocalar hastalandı da gitti. Hani elimden bir 10 hoca 15 hoca geçmiş olabilir. Ama şu an hani şu anki hocamla da çok mutluyum. Her gün beni saat 3'te arıyor. Beraber muhabbet ediyoruz hocamla. Skype üzerinden dersleri işleniyor. 20 dakika boyunca telefonda birbirimizi görmeden muhabbet ediyoruz. Hani ben kendimi ne kadar tanıtıyorsam onlar beni o kadar tanıyor. Onlarda da biz sadece isimlerini biliyoruz. Hani haklarında çok fazla kimse birbirinin bir şey bilmiyor ki bu da hem kendi güvenliğimiz hem de onların güvenliği açısından çok daha rahat oluyor. Eğer konuşma adına hani bundan sonra farklı yine yazma, okuma şeklinde de devam edebiliriz. Hani İngilizce roman da okumaya başladım. Onların üzerine de değinebiliriz ama eğer İngilizce konuşmak adına sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bekliyorum. Yorumlardan onu elimden geldiğince cevaplar vermeye çalışıyorum sizlere. Uzun süredir istenen bu videoyu sonunda çekebildim. Gecenin saat 12'si oluyordur herhalde şu an veya 11.30'dur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, aşağıya sorularınızı veya herhangi bir şey paylaşmak istiyorsanız yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Unutmayın, kodu aşağıya yine veriyorum. Linkleri de en geç çarşamba gününe kadar aşağıya eklemiş olurum. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Haftaya çok güzel bir vlogla görüşmek üzere. Hoşçakalın.